Sayın Ortodont'a hoş geldiniz. Ortodontik tedaviniz başladığına göre size verdiğimiz ağız bakım setini detaylı şekilde incelemeye geçebiliriz. Klinik broşürümüzde az sonra izleyeceğiniz ağız bakımı ve yeme içme kurallarını yazılı olarak bulabilirsiniz. Tüm bu kurallara uyduğunuz takdirde dişleriniz her zaman temiz kalacak ve tellerinize zarar gelmeyeceği için ortodontik tedaviniz sorunsuz şekilde tamamlanacaktır. İlk aşama braketli dişlerin diş fırçası ile fırçalanması. Dişlere yapıştırılan braketlerin 4 kenarı bulunur ve her fırçalamada bu bölgelerin temizlendiğine emin olmalıdır. Öncelikle büyük yemek artıklarını uzaklaştırmasını sağlamak için ağzınızı birkaç kez çalkalayın. Daha sonra diş fırçasına bezelye tanesi kadar diş macunu koyup dişlerin braketli ön yüzeylerini dairesel hareketlerle fırçalamaya başlayın. Her diş için en az 5 defa fırçalama hareketi yapılmalıdır. Yemek artıkları en çok diş etine yakın kısımda ve dişlerin arasında birikir. Bu bölgelerin temizliği için diş fırçasını 45 derecelik açıyla tutarak diş eti ve braket arasındaki alanı temizleyebilirsiniz. Bu bölge iyi fırçalanmadığında diş etleri iltihaplanabilir ve kanayabilir. Braketlerin alt yüzeylerine kalan yerleri temizlemek için diş fırçasını 45 derece ters yöne çevirin ve hem ön hem arka dişlerdeki braketlerin alt yüzeylerini fırçalayın. Dişlerin ara yüzeylerini temizlemek için hafif bir baskıyla diş fırçasının kıllarının tellerin arasına doğru girmesini sağlayın ve süpürme hareketi yaparak yemek artıklarını uzaklaştırın. Hem üst yüzeylerden hem de alt yüzeyden aynı hareketleri tekrarlayın. Aynı yöntemle arka dişleri de fırçalayın. Arka dişleri daha kolay fırçalayabilmek için diğer elin işaret parmağı yardımı ile yanağınızı kaldırabilirsiniz. Son olarak dişlerinizin çiğneme yüzeylerini ve arka yüzeylerini fırçalayın. Alt dişlerinizi de tüm anlatılanlar doğrultusunda sistematik bir şekilde fırçalayın. Şimdi braketlerle diş arası fırçasının kullanımına geçelim. Braket ve tellerinizin arasını temizlemenin en iyi yolu diş arası fırçası kullanmaktır. Arayüz fırçası olarak da adlandırılan bu fırça, ucu bükülebilen incecik kıllara sahiptir. Diş arası fırçasını videoda görüldüğü şekilde dişlerin ve tellerin arasına nazikçe yerleştirin. Bu fırça ile diş fırçasının kıllarının girmediği aralıklara erişebilirsiniz. Yukarı aşağı hareketlerle aralarda kalan artıkları temizleyebilirsiniz. Braketlerin arasında lastik veya ince teller varsa bu fırça çok işinize yarayacaktır. Aynı şekilde alt dişlerin arası üst dişlere göre daha dar olduğu için diş fırçasının temizliği yetersiz kalır. Alt dişlerdeki braketlerin arası için diş fırçasından sonra mutlaka arayüz fırçasını kullanmanız gerekir. Fırçayı nazikçe diş arasına yerleştirin ve artıkları uzaklaştırın ve bir parmak yardımıyla dudağınızı kaldırarak ve ayna karşısında temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Braketlerle diş ipi kullanımı. Diş ve diş eti arasında birkaç milimetrelik cep bulunur ve cebin içindeki yemek artıklarının temizlenmesi gereklidir. Tel ve braketlerin arasına diş ipinin daha kolay girmesi için uçları sert olarak üretilmiş özel diş ipleri bulunur. Diş ipini diş eti ve telin arasından gösterildiği şekilde yerleştirin ve diş etinin altına doğru birkaç milimetre itin. Daha sonra ipi dişin yüzeyine bastırarak yemek artıklarını sıyırma işlemini yapın. Eğer normal bir diş ipi kullanıyorsanız ipin ucunu bu şekilde burup sıkıştırarak daha sert hale getirirseniz ipi telin arasından daha kolay yerleştirebilirsiniz. Diş ipini diş ve diş etinin arasındaki cebe doğru nazikçe itip sıyırma hareketi yaptığınızda burada bulunan artıkları uzaklaştırmış olacaksınız. Hem sağa hem sola doğru bu işlemi tekrarlamalısınız. Ağız duşu kullanımı. Tazyikli şekilde püskürtülen su sayesinde
Dişlerin, braketlerin arası ve diş eti cebi daha kolay temizlenir. Ağız duşunu dudaklarınızı kapatacak şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yoksa suyun basıncı yüksek olduğu için bu şekilde her yere su sıçrayabilir. Florürlü ağız bakım suyu dişlerinizi bakteri planlı oluşturduğu asitlere karşı korumaya yardımcı olur. Özellikle uyumadan önce gargara ile çalkalamanızı tavsiye ediyoruz. Bu temizlik toplamda yaklaşık 5 dakika sürer. Günde 3 defa yemek sonrası diş fırçalayın ve uyku öncesi temizliğin en önemlisi olduğunu unutmayın. Ortodontik mum kullanımı. Diş telleriniz ilk takıldığında dudak ve yanaklarınızın iç kısmında sürtünmeye bağlı bazı hassas yerler olabilir. Böyle hissettiğiniz yerleri örtmek için ortodontik mum kullanabilirsiniz. Küçük bir parça mumu koparıp parmaklarınızın arasına yuvarlayıp biraz yumuşatın ve rahatsızlık hissettiğiniz yere yapıştırın. Ortalama bir hafta içinde ağız içi dokular sürtünme hissine alışacak ve rahatsızlığınız azalacaktır. Dental jel eczanelerde satılan ve ağız içi yaraları için kullanılan bir jeldir. Eğer ağız içi dokuda yara oluştuysa daha hızlı rahatlama ve iyileşme için bu tarz jelleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bir kulak çubuğu yardımı ile yara olan bölgeyi kurutup üzerine jeli uygulayın. Bir haftada iyileşme gerçekleşecektir. Dental jel ağız içi afları için de kullanılabilmektedir. İlave bir uygulamadan daha bahsetmek istiyoruz. Dental plak, temizlenmeyen yemek artıklarının ağızda ve dişlerde kalması sonucunda oluşan bakteri tabakasıdır. Renkli çiğneme tabletleri sayesinde bu artıklar gözle görülür ve temizlenmesi gereken yerler belirgin hale gelir. Öncelikle bir adet tableti iyice çiğneyerek ağızda dağılmasını sağlayın ve tükürün. Daha sonra ayna karşısına geçin ve artıkların nerelere boyadığını gözlemleyin. Yeni plaklar pembe boyanırken birkaç gündür temizlenmeyen plaklar mavi mor boyanacaktır. Daha sonra videonun başında anlattığımız şekilde dişlerinizi fırçalayın ve plakların tamamen uzaklaştığından emin olun. Yanak içi ve dil boyansa da kısa sürede geçecektir, endişelenmeyin. Ve şimdi ortodontik tedavinizin esnasında dikkat etmeniz gereken yeme içme kurallarından bahsedelim. İçinde sert çekirdeği bulunan kiraz, erik, zeytin gibi meyve ve sebzelerin çekirdeklerini elinizle çıkartın. Sert yiyecekleri küçük parçalar halinde yiyin. Patlamış mısır, sert şekerler ve kuru yemişler tedavi boyunca uzak durmanız gereken yiyeceklerdir. Sakız ve benzeri yapışkanlı gıdalardan da uzak durmanızı istiyoruz. Ayrıca yiyecekler ve içeceklerdeki şekerler plak bakterileriyle birleşerek asit salınımına neden olduğu için asitli ve şekerli içecekleri de tüketmemenizi tavsiye ediyoruz. Son olarak acil durumlardan bahsedelim. Braketler ilk takıldığında en ince tel ile tedaviye başladığımız için tel esnektir. Eğer sert bir şey yerseniz videodaki gibi yerinden çıkabilir. Bu durumda teli bir cımbız yardımı ile tüpün içine doğru yerleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda da dişler hareket ettikçe tel en gerideki tüpten dışarı doğru uzayabilir. Bu şekilde uzadığı zaman yanakta rahatsızlık veya yara oluşturabilir. Bu durumda size verdiğimiz ortodontik mum ile telin üzerini kapatabilir, yanağınıza dental jel sürebilir ve rahatsızlık devam ederse ara randevu oluşturmak için kliniğimizi arayabilirsiniz. Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı tuz koyarak gargara yaptığınızda rahatsızlığınız da azalacaktır. Braket kopması ise tedaviyi direkt olumsuz etkileyen çok önemli bir durumdur. Mutlaka en yakın zamanda kliniğimizi aramanızı veya mesaj atarak durumu bilgilendirmenizi öneriyoruz. Sayın Ortodontik Kliniğimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz için bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki randevumuzda görüşmek dileğiyle.